Merhaba arkadaşlar. Bugün de size yapmış olduğum kağıt çantalara astar nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Genelde takip eden izleyicilerden bazılarının talepleri üzerine böyle bir video çekme ihtiyacı hissettim. Bugünlük şu Nescafe kağıtlarından yapmış olduğum çantaya bir astar dikeceğim. Şimdi bunun tabanı arkadaşlar fazla geniş olmadığı için normal olarak şöyle sade bir yuvarlak, poposu yuvarlak bir e, kalıp çıkarttım. Kumaşı ikiye katladım. Dikkat ettiyseniz ortası dikişli olmayacak, düz olacak. Şu şekilde böyle iğneleyerek bunu kestim. Şöyle aynı büyüklükte iki tane parça kestim. Bu şekilde üst üste koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu kısmını da bu şekilde belirleyelim. Yalnız makinayı nasıl çektiğimi size gösteremeyeceğim. Çünkü makinayı da alacak ölçüde benim bir kameram yok. Telefonla çekim yapabiliyorum ancak. Şu fazlalıklarını alıyorum. Şu kısımlardan. Şöyle. Ve şu kısımlardan şöyle dikişimi çekeceğim. Makine dikişi. Şimdi arkadaşlar bakın. Tam renginde ip değil de açık renk bir iple şu diktim. Sırf gözükmesi için. Sonra şu kenar kısımlarını temiz dikiş yapacağımız için şu fazlalıklarını kesiyorum. Temiz dikiş dediğimde arkadaşlar hani şöyle şeyler iplerinin falan gözükmemesi için bu şekilde ince olarak kesiyorum. Ters döndüreceğim, bir daha dikeceğim. Yani temiz dikiş dediğim şey bu. Şimdi şunu kestim. Bakın bunun açıyorum. Şöyle döndürüyorum. Ve şu kısımdan yakalıyorum. Şöyle şu şekilde tutup arkadaşlar şu hani mesafe bıraktım ya şurada şu kadar. Bu içi şu kısım yani şu parça bura içeride kalacak şekilde terliyorum bunu ve sonra makine çekeceğim. Ben şimdi profesyonel bir dikiş ustası değilim arkadaşlar. Dolayısıyla ancak işte böyle terleyerek falan yapabiliyorum bu tip şeyleri. Şu şekilde şöyle bu yerini belirleyeceğim ve makine çekeceğim bunu. Bu şekilde. Şöyle. Şu arayı açayım. Bakın şurayı açıyorum. Buna temiz dikiş derler arkadaşlar. Yani sürfile dedikleri şey yanılmıyorsam. Yine yanlış kelime kullanmayayım da. Sürfile dedikleri şey galiba. Ben onu yapamadığım için. Ancak bu şekilde temiz dikiş yapıyorum. Bakın. Burası içeride kalacak. Bakın şöyle olduğu zaman, dikildiği zaman görüyor musunuz? İçi ve dışı tertemiz olacak. Bu şekilde arkadaşlar her tarafı şöyle döneceğim. Ondan sonra makinayla üstünden bir daha geçeceğim. Temiz dikiş dediğimiz bu şekilde oluyor. Şöyle önce şu yüzden diktim. Sonra döndürdüm. Bu şekilde kapattım. Şimdi buna böyle makine dikişi çekeceğim. Sonra şu ağız kısmını yaptıktan sonra çantama ekleyeceğim. Makine dikişimi çektim. Birazcık fazla içeriden çektim kasıtlı olarak. Çünkü bayağı geniş yaptım. Şimdi bakın gördüğünüz gibi içten ve dıştan gayet temiz. Güzel oldu. Yine bunun şu ağız kısmını bunu ütüleyeceğim arkadaşlar. Şu kısımlarına ütü basacağım.
Sonra şu ağız kısmına da şu şekilde katlayıp içine makineye çektikten sonra bunu çantama ekleyeceğim. Şimdi şurayı da şöyle tamamladık. Tamam. Bakın ağız kısmını da bu şekilde şöyle katladım. Makinesini çekeceğim ve sonra bunu çantaya ekleyeceğim. Arkadaşlar bu şekilde diktim. İçeriden ve dışarıdan şöyle temiz dikiş dediğim dikiş. Arkadaşlar bunu bana rahmetli annem öğretmişti, bu temiz dikiş dediği şey. Hep benim oyuncak bebeklerimin elbiselerini falan bu şekilde yapardı. Hani iplikleri sarkmasın diye. Hani sürfüle falan dedikleri şeyi biz bilmezdik. Bu şekilde yapardı. Annem bu çözümü bulmuştu. Ben de o yoldan gidiyorum. Şimdi bakın. Astarımızı diktik. Astarımızı şöyle ters döndürüyoruz. Şimdi astarımızın tersi, şu ters kısmı çantamızın içinde kalacak. Şöyle. Şimdi bakın ipimi şöyle şu kısmına taktım. Şu vaziyette ipimi takıyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi taktım. Sonra astarımı ortaladım ve getirdim. Şimdi şu kağıtların içinden geçerek dikiyorum. Şöyle. Şöyle tutturacağız. Arkadaşlar ister böyle kendi renginde bir iple tutturun. İsterseniz hayalet ip denilen bir iplik çeşidimiz var. Onları kullanarak tutturun. Yani bir şekilde bunu böyle tek tek şuraya tutturacaksınız. Böyle. Fermuarı hani nasıl atlayarak dikiyoruz arkadaşlar. Bunları da bu astarı da bu şekilde böyle atlaya dikmeye çalışacağız. Şöyle aldım. Bakın. Şuradan şöyle yukarıya çıktım. Buradan şöyle bu tarafa geçtim. Bu şekilde. Bu şekilde yukarıya geçtim. Şuradan aşağıya iniyorum tekrar. Bakın şöyle. Tekrar buradan yukarıya çıkıyorum. Böyle arkadaşlar bütün kısmı böyle dikeceğiz. Şöyle bu tarafa geçiyorum. Sonra buradan şöyle yukarıya çıkıyorum. Şöyle. Ve bu sefer şu aradan giriyorum içeriye. Şöyle. Bakın. Girdim. Gördünüz mü girdiğim yere? Şimdi şu astarı şuradan yakaladım. Astarı şu vaziyette yakaladım. Ve bakın çektim. Birazcık ötesinden yine aynı yere çıktım. Aynı yere çıktım. Bu şekilde arkadaşlar bütün çantanın içini komple dikiyoruz. Yine buradan şöyle geçeyim yan tarafa. Göstermek için yapıyorum arkadaşlar. Yoksa diktim. Şöyle şuraya geliyorum. Buradan pardon şuraya geçeyim. Buradan şuraya yukarıya çıkıyorum. Şuradan içeriye giriyorum. Şuradan. Şöyle. Şöyle giriyorum. Bakın. Yine böyle geliyorum. Buradan buraya geliyorum. Şuradan yukarıya çıktım. Şöyle buradan içeriye girdim. Şöyle. Şuradan. Bakın. Direkt kumaşın içine giriyoruz. Ve buraya sıkıca tutturup tekrar çıkıyorum dışarı. Evet arkadaşlar bakın astarımı ben serbest bıraktım.
Bunun da sebebi şu, içinde hani bir şeyler dökülüyor. Kırıntılar falan olur genelde, bilirsiniz çantamızı. Hemen bu örtüyü böyle dışarıya çıkaracaksın. Silkeledikten sonra şöyle içine sokacaksınız.